Ben hayatta kalmak değil, umutta kalmak istiyorum. Aslında 18. 19. ve 20. yüzyılların içinde üç büyük kırılma yaşadık. Bunlardan birisi Fransız ihtilaliyle beraber monarşinin yıkılması, ikincisi sanayi devrimi ve dünya savaşları ve akabinde sistemin kurulması, üçüncüsü ise 11 Eylül saldırıları. Bu saldırılardan sonra yeni bir düzene geçtik. Dinler arası nefretlerin, kışkırtmaların körüklenmesi dışında aynı zamanda bir korku atmosferi içinde herkesin kontrol altına alındığı bir gözetim toplumları yaratıldı. Herkesin denetlendiği yeni bir düzen. Peki bunların hepsi nasıl oldu biliyor musunuz? Ordo ab kaho, yani kaostan kurulan düzen demek. Kaos olduğu için düzen gelir. Düzen olduğu için kaosa sürüklenir. Aslında ikisi de bir döngü içindedir. Kitabı okuyanlar sıklıkla soruyordu, bu ordo ab kaho ne demek diye ve bir şey daha soruyorlardı. Kuyruğunu yutan yılan simgesi ne demekti? Evet, hikayede Fransa'da Sabri Antonio ile karşılaşır. Gangsterdir Antonio ve ilk gördüğü şey de bileğindeki bu kuyruğunu yutan yılan dövmesi olur. Bu sembolün adı Ouroboros. Ouroboros aynı zamanda Ordo ab kahoyla, yani kaostan kurulan düzenle de eşdeğer bir anlatıma sahip. Ordo ab kahoyla başlıyor aslında bu Birinci Kıyamet ve İkinci Kıyamet seri kitapları. Birinci Kıyamet'in başı. Sabri 1910 yılları İstanbul'un arka karanlık izbe sokakları içinde güvercin kanıyla duvara yazılmış Ordo ab kaho cümlesini görür. Hikaye böyle başlar. Yani bu yazı aslında bir metafordur. Hikayenin bir kaosa sürükleneceğini ve sonrasında yeni bir düzenin kurulacağını anlatır başında. Cümle bunu saklar içinde. Barışın sembolü olan güvercin öldürülmüştür. Yani barış son bulacaktır. Şimdi kıyamet zamanıdır. Mesela şimdi de yeni bir kaosun eşindeyiz. Yani içinde bulunduğumuz dönem aslında kaosun oluşmaya başladığı dönem. Yani özellikle 2001 ve 2008, 2007, 2008 küresel çaptaki büyük ekonomik krizlerin yarattığı çatlaklar pandemiyle birlikte daha da hızlanıp geri dönülemez bir eşiğe getirdi herkesi. Sistemi de aynı şekilde. Ve yine düşünüyorum, bu kaosun ardından yeni bir düzen kurulacak. Umarım bu kurulan düzen bizi gelecekte bir distopyaya götürmez. Umarım hepimizi gerçek mutluluğa ulaştıracak bir ütopyaya varırız sonunda. Bir anda bir fikir bulmuş gibi her şeyi o kan isteyenler yarattı dedi Nabokov. Hiçbir şey anlamamıştım kurduğu cümleyle. Heyecanla anlatmaya başladı. Babadan oğula geçen tek bir kana ait olmasını istemediler gücün. Etrafına bir bak. Artık krallar, imparatorlar yok. Monarşi devrildi. Onları savunmuyorum. Neredeyse hepsi gücü avuçlarında hissettiklerinde zulmettiler herkese, her zaman. Benim bahsettiğim başka bir şey. Tek bir kanı, tek bir aileyi kontrol altına almanın zor olduğunu anladılar. Kendi ailelerini yarattılar böylece. Seçimlere kendi adaylarını sokabilmek için. Devletleri tekellerinden kurtarıp kendi tekelleri altına almak istediler. O kadar karışık ve çarçabuk anlatmıştı ki her şeyi, aklım daha da çorba olmuştu. Dediklerinden bir şey anlamıyorum Nabokov dediğimde, pasta yiyen kralı kandırmak zordur, ekmek bulamayan insanı ise çocuk oyuncağı dedi. Koca bir karamsarlık denizinde boğulduğumu hissettim söyledikleriyle. Her şeyin bu kadar ümitsiz olmadığını inanarak konuştum. Ama herkes seçimlere aday olabilir. Ya kazanan o bahsettiğin karanlık aileden olmazsa? Şimdi parıldadı gözleri. Huzur dolu bir nefes verdim. Ümidi bulmuştum nihayet. Sadece onlar işte yıldızlar gibi parlayacaklar göklerde. Sıkı sıkıya sarıldıkları halklarıyla tek bir yürek olmayı başaracaklar dedi. Işık kaybolup da hüzün çöktüğünde yine yüzüne, ta ki karanlığın o parlayan yıldızı yutacağı güne kadar dedi. Her güzel şeyin bir sonu olduğunu da vurgulayarak. Kendimi o kadar tekinsiz ve yalnız hissetmiştim ki o an. Ne yapacağız peki diye sordum. Sadece içinde bulunduğumuz durumu değil, tüm zamanları kastederek. Hayatta kalmaya çalışacağız Sabri. Binlerce yıldır bunu başarıyoruz bir şekilde dedi Nabokov. Gün ağarmaya başladığında salonun içine dolan güneşin içimi ısıtmasına izin vererek söyledim son sözümü. Ben hayatta kalmak değil, umutta kalmak istiyorum.